Evet arkadaşlar, Malakka'ya hoş geldiniz. Şimdi Malakka gezimize başlıyoruz. 4 tane falan, 3-4 tane gidecek yerimiz var. Artık ben gezerken eklenir mi bilmiyorum, bakacağız. Güzel yerler var, şimdi gittikten sonra hepsini size göstereceğim, anlatacağım, açıklayacağım. Şurada şöyle şey var, çadırlar var. Dün pazar gibi bir yer sandım, girdim içeriye, pazar değilmiş, şeyler var. Oyunlar falan var ya. Luna Park gibi bir yer, çocuklar falan oyun oynuyor. Bir top mop atıyorlar, bir şey kazanmaya çalışıyor falan, o tarz bir şey. Hani bunun da bu şekilde olanını ilk defa gördüm. Değişik yani, buradaki millet değişik. Bir önceki videoda girip de hiçbir şey göremediğim John Kerr Street'e bir daha geçeceğim oradan, yolumuz çünkü. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Hadi gidelim görelim. Önceki videoda tabi gezerken size bir sürü tapınak gösterdim. Çok fazla tapınak var burada. Bunların da bir tanesi ünlü bir tapınak. Malezya'da inşa edilen, ibadete açık en eski tapınakmış. Oraya gidiyoruz ilk olarak. Yine bir tapınak göreceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Şehirde bu arada 2008'den beri UNESCO tarafından korunuyormuş. Dünya Mirasları listesine girmiş. Sömürge şehri olduğu için zamanında Portekizliler, İngilizler, işte Hollandalılar falan yönetmiş burayı. O yüzden çok fazla Avrupa kalıntısı var. Şimdi tapınağımıza gidiyoruz. En yakın oydu, o yüzden yakın. En yakın o yüzden. Mecbur tapınağa gideceğiz önce. Abi şuraya işiyor lan. Abicim buraya hani bir kenara mı geçseydin acaba? Baksana, işe de öyle gidiyor. Evet, tapınağımıza geldik. Şöyle bir yer. Baksanıza nasıl yapmışlar girişini falan. Şurada neler satıyorlar bakalım, ondan sonra içine girelim. Bakın Guinness falan filan yazıyor. Bu ne? Oyuncaklar, piller, sırt kaşıma. Sırt kaşıma uzuyor. Böyle işte. Güzel, şimdi girelim içeriye bakalım. Nasıl bir tapınakmış, bayağı çok şey duruyor lan. Güzel duruyor ha. Oğlum bu ne kadar çok detaylı. Bu ne lan böyle? Aa, çok değişik bir tapınak şu anda. Baksanıza şuraya. Şuraya kadar mı? Nereye? Oğlum ayakkabıyla giriyorlar mı buraya? Aa, ayakkabıyla giriyorlar buraya. Oğlum tapınağa doğru düzgün girin lan, öyle tapınağa ayakkabıyla girilir mi? İşlemelere falan baksanıza. Bu tapınak Malezya'da inşa edilmiş en eski tapınakmış. 1646 yılında yapılmış. Yani 400 yılında, 446 yıl. Yani 400-500 yıllık var herhalde. Böyle. Bayağı bir eski. Şuraya bakın ya. Lan ablayı da şey sandım. Abla ne yapıyorsun öyle? Ablayı da tanrı gibi bir şey sandım. Bu nasıl bir tütsü neyse artık ya. Şu çam ağacı herhalde. Evet, bu çam şeyi. Mangal tutuşturmak için yaptığımız çam ağacına benziyor. Şuralara bakın. Resimler falan. Ve şu işlemeler. Çok güzel, çok detaylı burası. Böyle bir şeyler çizmişler. Baksanıza. Bir motifler bir yerlerde. Hava çok sıcak. Kamera çok ısınıyor ya burada. Please do not ring the bell. Evet oğlum bak şimdi, Allah Allah, niye yaptınız o zaman? Sökün o zaman. Ben çalmak istiyorum. Bu ne? Oğlum bu ne lan, bu sigorta şeyleriymiş. Kapılar da bu şekilde. Aşağı ters kaldı ama burada da bir şeyler çizilmiş işte. Şuraları kapatmışlar. Böyle. Bu da UNESCO'dan ödül almış sanırım. Yani gayet ben de güzel olduğunu söylerim ya. Çok bayağı hani harika bir tapınak yani. Bayağı detaylı. Buraya giriş serbest mi? Bakalım, buraya da giriş serbest. İlk kez tapınağa ayakkabıyla giriyorum. Çok tuhaf hissettim. Neyse. Tapınaktan çıkalım. Daha yeter. Yani Malezya'daki en eski tapınağı da görmedik demeyiz. Şimdi gidelim bir sonraki yerimize. İnanılmaz bir sıcak var ya. Yani 32 derece ama en az bir 37 derece falan hissediliyor galiba. Hiç bayağıdır bu kadar sıcakta gezmiyordum. Bu cami mi?
Bu cami olabilir. Bakalım. Goldsmith Street diyor. Mescit. Evet, bu cami. Caminin minaresi nasıl? Hadi bunu da gezelim eğer açıksa. Mescit Kapı Kilink'miş. Kapı Kilink Camisi. Hakkında bilgi de var. Ama çok ünlü bir yer değil. Haritada da çok görünmüyor. 1748 yılında yapılmış bu da. Böyle bir şey işte. Hadi gidelim. Burada doğru kıyafetler. Bir dakika. Üstümüzden aşağıya doğru uzun bir şey mi olması lazım erkeklerin? Bunlar da bir değişik ya. Ben şortla gireceğim arkadaşlar. Dilerim ki ben yabancı değil, ben de Türk, daha önce girdim çok. Bu ne lan? Güzel bir şeymiş ha. İçinde baskılan bir avlu var. Yerler falan yani biraz çok şey değil ama zamanında uğraşılmış bir cami. Gördüğünüz gibi. Böyle işte. Ama şuraya neden klima falan koymuşlar imamın yerine ve imamın yerini geriye çekmişler. Sıcakla başa çıkmaya çalışmışlar biraz. Olmamış herhalde. Neyse, burada böyle bir cami. Şurada süs havuzu var, oraya gidelim. Oğlum yani o kadar sıcak ki bir yüzesim geldi ya. Tek yapıyoruz diyor da. Gerçekten su çok güzel duruyor şu an. Hava gerçekten sıcak. Şu an şuraya bir girmek isterdim yani, bayağı sıcak hava. Çıkıyoruz camiden de. Cami, tapınak, kilise, bugün ne ararsanız var. Kızlar yanında örtü taşıyorlar camilere girmek için ama bacakları ve saçları açık girdiler. Biri de örtüyü kollarını örtmüş olsun. Bilmiyorlar, normaldir. Hint tapınağı da gördüm ama kapalıymış bak. Bütün çeşitlerden katardım araya burası açık olsaydı. 11.30'a kadar çıkmış. Saat geçti. Sonra akşam da 6'da açılıyormuş. Bakın burası da tapınak. Herhalde. Evet, müzik falan var içeride. Not tourist allowed mı? O zaman giriyorum. Kim var burada? Yazmasalardı girmezdim ya, var ya. Çok güzel lan. İyi ki girmişim. İlk defa böyle bir şey gördüm, baksanıza. Neyse, boş verin, ilersin. Daha değişik bir şey yoktur diye düşünüyorum. Abi baksanıza, burası tapınak ya. Evden çok tapınak var ya. Küçücük şehirde evden çok tapınak var. Dikkat çekici bir yere benziyor. Girmeyecektim de gireyim. Bayağı renkli şey bunlar. Şu abi değişik kokuyor. Şuraya ayakkabıyla giriliyor mu bilmiyorum ama normal işte ya, bir anormal bir tarafı yok, hadi gidelim. Bugün çok gezdik. Bakın burası tapınak. Yani bir sokakta 5 tane dükkan varsa 5 tane tapınak var. Aldık öyle şey yapıyor burada. Restoranmış. Seafood. Burası da gene böyle bir art street olmaya çalışmış. Şu sokak öyle. Chinese New Year Kalender. Bakın şurada bir tavşan var. O tavşan şeyi, Çin astrolojisinde burçlar var. Burçlar yıllara göre belirleniyor. Hangi yılda doğduysanız o burcu, ona bakabiliyorsunuz Çin astrolojisinden. Benimkisi tavşandı ve bu 2023 yılında da tavşan yılını kutluyorlarmış. O yüzden orada tavşan var. Size öyle diyebilirim yani. Tavşan dikmişler tepeye. Bu da işte böyle sokak, renkli bir şeyler çizilmiş bir sokak. Köprümüz nerede? Şu karşıya geçeceğiz biz şimdi. Bakın şu karşıdaki evlere de bakar mısınız? Onlar da hep böyle çizilmiş bir şeyler. Ya bir de bu şey turları var da gerek duymuyorum ya bu sefer. Tekne turuna çok gerek duymadım. O kadar da zamanım yok zaten ya, gerek yok. Ne? Kahveler ucuzmuş, pahalı değil. Burada. İşte bu da o tavşanın karşıdan görünüşü. 2023 yazıyor altında. Tavşan yılınız kutlu olsun 99 doğumlular. Ben de tavşan yılımızı iyi kutluyoruz hadi.
American River Cruise ticket. Bakalım kaç paraymış ticket'lara, hiç bakmadım ama belki gelip binmek isteyen olur. Yani benim bu son iki çektiğim videodan sonra gelip binmek isteyen olacağını düşünmüyorum da 25 diyor. Yabancılar için 30'muş. 40 falan bir şey. 30-50 civarı bir şey ya. Yerlilere de 25 falan. Evet, şimdi burası çok özel bir yer. Burayı bakın, şimdi şuraya gidelim, şu kiliseye. Evet, işte Stadhuis'e geldik. Burası renginden de anlayacağınız üzere 1650'de Hollandalılar tarafından inşa edilmiş bir belediye binası. Ve şu anda etnografya müzesi olarak kullanılıyor sanırım. Evet, yazıyor öyle, etnografya müzesi diyor. Ve bakın burada da turist gezdiren şu rengarenk ışıklı arabalardan var. Böyle kırmızı bir yapı. Şu oğlum, kilise neden kapalı lan? Bu da 1753 yılında yapılmış, yazdığı gibi Christchurch Kilisesi. 1900'den sonra da kırmızıya boyanmış. Bu ilk yapıldığında beyazmış. Yes, we are open. Welcome. Ha, entrance bir soldanmış, tamam. Hadi girelim ki. Buradan böyle bir giriş yapmışlar. Böyle giriyoruz içeriye. Ayakkabıyla giriliyor mu? Giriliyordu herhalde kiliselere. Burası hediyelik eşya yeri. Ha? Ya dayı. Oha, bu nasıl? Çok fazla oturacak yer var. Aa, kiliseye bakın. Mr. Mary Patty. Hiç bu kadar sıradan bir kiliseye girmemiştim. 1700'lerde yapılmasından kaynaklanan böyle bir sıradanlık var. Gördünüz mü hiç siz böyle kilise? Yani Türkiye'de de girseniz hiçbir kilise böyle değil yani. Çok sıradan. Şuraya bak. Öyle. Bir de çevresi böyle mezar taşlarıyla şey yapılmış. Çevresinde böyle mezar taşları var. Her yer mezar taşlarıyla çevrili. Sebebini anlamadım ama. Yukarıya çıkış yok. Bu da kimse artık böyle, bazı kişilerin mezar taşları burada. Ya, acayip bir yer. Bakın yerlerde de mezar taşı var. Bakın bunların hepsi İngilizce değil, Flemenkçe, Ermenice, Portekizce falan da bayağı mezar taşı var, farklı. Oğlum, yerdekiler bir acı. Çok değişik yani, ben hiç böyle bir yer beklemiyordum kilise deyince. Bayağı etkiledi. Baksanıza. Bunlar da yaklaşık 200 yıllıkmış şu yapılan sıralar. El yapımı. Ve yani dizaynı görüyor musunuz? Hadi çıkalım. Böyle Christchurch'tü burası. Kilisesiydi. Christchurch Merakay'dı adı. Neden herkes bu havuzun şeyini çekiyor? Anlamadım. Güzel havuz ama. Merakay'ın sıfır noktası diye yazmışlar buraya da. Evet. Bakın, bir taraftan ezan okunuyor. Az önce de kilisenin çanı çaldı da onu yakalayamadım ya. Güzel yani. Bir taraftan ezan okunurken bir de çan çalıyordu. Bir değişik oldu öyle olunca. Oha, karıncalara bakın oğlum. Ne lan bu Tuğkan abi? Baksana, kırmızı ve siyahlar. Gel bakayım, ama gerçi ısırır belli mi olur şimdi? Evet, burayı da görmemiştim. Geçerken gördüm. Buranın hakkında bir şey görmemiştim. Şurada şeyde yazıyor, tabelada yazıyor neler oldu. Malakka zamanında 15. yüzyılda Malay saltanatının merkeziymiş. Ve burada bir kale varmış. Bu kaleyi İngilizler 1800'lü yıllarda onların yönetimindeyken yıkmışlar ve Penang'a taşımaya karar vermişler. Sanırım o da tekrardan yıkılmış ama bu kalenin gerçek yeri, yıkıldıktan sonra gerçek yeri 2006 yıllarında yapılan arkeolojik çalışmalar sonrasında yeri tespit edilmiş ve buraya tekrardan 2008 yılında bunu dikmişler, bu şekilde temsili olarak tekrardan burada canlandırmışlar kaleyi. Şuradan çıkılıyormuş, çıkalım.
Portekiz duvarı, Hollanda duvarı falan burada yazıyor. Bakalım. Ve hala da bir çalışmalar sürüyor burada. Etrafına şey kapatıyorlar. Sonradan mı karar vermişler buna? Evet, bu şekilde yapmışlar kaleyi de tekrardan. Flan temsili Malakka Kalesi'ni görüyorsunuz. Burası da böyleydi. Topların üzerinde herhangi bir şeyler var mı? Yok. Çok ama ne bileyim, şimdi biz Türk'üz, Çanakkale'de o kadar gerçek top gördükten sonra bunlar çok yapay geldi. Tam zaten yapay ama olsun. Neyse, boşver. Bakın, okumak isteyenler için de şurayı çekeyim. Burada geçmişi var kalenin. Yavaş yavaş göstereyim şöyle. Böyle. Burada bir bina var. Burada bir şey. Negara diyor. Galeri. Galeri Kota Meleka diyor. Burası da müzeymiş. Nasıl bir yer? Bakalım buraya bir girelim. Evet, müzeye girdik şimdi. Burada fazla Astana Meleka abi, Palasofna Malakka Kalesi diyor. Burası neresi diyor? Bu modelmiş. Bu nerede? Bunun gerçeği nerede? Neyse. Böyle bir müzedeyiz şu anda. Bir küçük göstereceğim burayı da. Burada bir abla oturuyor. Bu da Lankara gemisinin modeliymiş. Ve bir de dalga sesi vermişler. Burada Malakka Köprüsü'nün bir modeliymiş. Bu şekilde gemiler. O içerisi serin ya, biraz iyi geldi. Drink Mini Theater. Aa, güzel bir yer var. Bakalım. Buraya ticaret şeyleri yapmışlar. Dokunmayın demiş ama nasıl dokunmayayım ki ben şimdi bunlara? Kimse yok zaten, niye dokunmayayım ki? Evet, gerçek lan bunlar. Aa. Ne bu? Biliyorum ben bu kokuyu. Kumin. Kumin ne lan? Kimyon. Yes, kimyon. Evet, kimyon. Böyle kimyon mu varmış? Bu ne? White pepper. Sago. Fennel seed diyor. Bunu da koklayayım. Hala kimyon kokuyor elim. Bu neyse, bunun kokusu tanıdık değil. Rezeneymiş. Rezene bana tanıdık değilmiş arkadaşlar, yani ne yapayım. Karayeniler, fenliler, hep böyle bir şeyler var. Biliyoruz, mantarlar var. Onlar gerçek değildir herhalde. Şöyle, çünkü bu kanatlar, duryanlar falan. Yani duryanın gerçek olması mümkün değil zaten. Böyle bir yer. Malakka Kalesi'nin yapısı. Tabya'nın keşfedilmiş insan iskeletleriyle alakalı bir şeyler diyor. Bakın, bunlar da bulunduğu anlar. Bunlar şeymiş, Malakka Kalesi'nde bulunan iskeletlermiş. Şurada gösteriyor. Kalede bulunduğu sırada o anı falan gösteriyor yani. Hiç beklemiyordum böyle şeyler görmeyi müzede. Neyler? Arkeolojik kalıntılarmış. Potolkaca ve cam şişeler. Şöyle sikkeler var. Şöyle Hollanda pipoları varmış. Bunlarda para var. Sikkeler değişik. Bayağı savaş kalıntıları var burada. Böyle. Evet, üst kata geldik. Burası da tamam, anladık daha. Yani kale. O yere ışık yansıtmışlar. Malakka Kalesi'nin modeliymiş. Biz neredeyiz? Bakın, Frederick Hendrik Kalesi. O iskeletlerin çıktığı yer burasıymış. Orada öyle yazıyordu. Böyle. Müzikler de tam yani oyun oynuyormuş gibiyim şu an. Bunlar ne? Gülleymiş. Gülleler.
kalelerin taşları. Her bir kaleden farklı kalıntılar. Ve yani bu kalıntılar gerçektir diye düşünüyorum. Ama bunların aynısını yapmışlar tekrardan. O zaman da nasıl bir taştı ki onu oraya koydular ve bunlar tekrardan aynısını bulabildi. Burada da anlatıyor. Burada bir yapı ama ne yapısı? Bakalım, içine giriliyor herhalde. Burada canlandırmışlar. Şu evin maketini yapmışlar. Bu neymiş? Penganu Abdul Gani bin Abdul Mecid'in eviymiş. Ve Melaka'nın en eski hala korunan evlerinden biriymiş. Ne zaman yapıldığı yazıyor mu? Restoresi 2007 diyor ama ne zaman yapıldığı yazmıyor herhalde, görmedim. Ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Böyle. Bunlar da geleneksel kıyafetler. Abi gerçekten şöyle şeyler giyiniyorlar ya. Şurada bir şey gördüm de bunun ne olduğu hakkında bir bilgi edinemedim. Bir oyun galiba ama. Evet, bunlar neydi lan bunun adı? Yok, unuttum adını ya. Neyse yazacağım. Topaç, tamam buldum, Topaç. Bunlar da bir oyun. Sanırım bitirdik. Evet. Müzemiz böyleydi. Çekmemiştim. Şöyle bir girişi var. Şurada toplar var. Böyle bir girişi var. Thank you. Evet. Evet arkadaşlar, müzeden de çıktım. Valla hiç beklemiyordum ben buraya gelirken böyle şeyler göreceğimi. Güzeldi bence. Ama tabi tam olarak da tarihini bilmediğimiz bir ülkenin müzesini gezmek çok da faydalı olmuyor ama yani hani bir ülkenin de tarihinin tamamını araştırmak falan bu da biraz zaman istiyor. İşte bunlar ne kadar öğretirlerse o kadar biliyoruz. Kazakistan gibi Rusça yazmadıkları için anlayabiliyoruz az çok, ben de gördüklerimi söylüyorum. Bastion House'muş. Burada rehberlerle dolaşılan yerler. Evet, şimdi temsili olmayan bir kaleye geldik. Bu gerçek bir kale, Formosa Kalesi. Bu kaleyi 1511'de Malakka'yı deniz filosuna katmak için inşa etmişler. Böyle bir... bayağı gene şeyler var ya. Dur, güneşten görünmüyor galiba. İşleme var her yerinde gene, baksana çok eski ama. Buraları birazcık onarmışlar falan. Ama bayağı eski olduğu bayağı belli oluyor yani. 1511 yılından kalma bir kalenin içindeyiz şu anda. Ve içi tamamen, neredeyse tamamen restore edilmiş çünkü büyük ihtimalle yıkılacaktı kalsaydı. Baksanıza. Şu dışındaki işlemelere bakın. Korkunç lan. Önünde böyle toplar da var, temsili toplar. Böyle kalemiz. Şimdi şurası sanırım kiliseye mi çıkıyor ya? Bu kiliseye nereden gidiliyor? Burası nereye gidiyor? Şimdi şunu bulmam lazım. Bakın bu ev 1511'de yapılmış dedik ama 1641'de de Hollandalılar tarafından işgal edilirken yıkılmış ve sanırım kalan kısmı buymuş. Yani şuradaki gördüğünüz bu ayrık olan parça, hani sanırım buradan devam eden bir kalem vardı, artık nasıldı bilmiyorum ama sona kalan kısmı buymuş. Evet, burası kiliseye gidiyormuş, doğru tahmin etmişim. Burada watercolor nasıl yapıyor lan bu adam bunları? Nasıl yaptığını yok. Sadece satıyormuş herhalde. Çıkalım yukarıya. Evet, adını söylemedim bu arada herhalde. Buranın en meşhur iki yeri. Yani Malakka'ya geldiğinizde asla görmeden gitmeyeceğiniz iki yer, bu kale ve bu kilise. Yani top olarak bunlar görünüyor. Bu kilise de Güney Asya'da inşa edilmiş ilk kilise olduğu düşünülüyor. 1500
1521 yılında Portekizli bir kaptan tarafından inşa edilmiş. Şimdi bakalım nasıl bir şey. Böyle şapel olarak inşa edilmiş. Evet, şuradan ön taraftan bakayım önce, sonra içine gireyim. Saint Paul Kilisesi, Aziz Paul Kilisesi. İçerisi harika yalnız bu arada. Muhteşem içerisi. Yani manzarası da birazcık yüksekte. Ha bakın şu kule de kalkıyor yukarıya, bakın şu anda içinde insanlar var. İnsanları yukarıya çıkartıp yukarıdan gösteriyor şehri. Bu da buranın öyle meşhur bir yeri, hani yukarıdan görmek isterseniz diye. Burada da böyle Paul var. Şunun dışını boyamışlar. Bunun bir tane fotoğrafı var. Çok güzel bir fotoğraf. Dışını boyamışlar ve hiç güzel olmamış. Eski hali daha iyiydi sanırım. Ya böyle eskimsi duruyordu. Arkadaki gibi aynı. Ama bunu boyamışlar ve o güzelliğini kaybetmiş. Eski fotoğrafını koyarım. Hoşuma gitmedi. Burada da mezar taşları var sanırım. Şuraya bakın ya. Abi. Çok eski bir yapı gerçekten. Bu bayağı eski bir yapı gerçekten ya. Çok güzel. İçeride bir şeyler oluyor. Girelim. Şuraya demir çektiğiniz iyi olmuş. Buradan aşağısında ne var? Şunun içine, burasına bağış paraları atılıyor. İçinde paralar var. 10 kağıt para atmış ya. İki de ilginçleşiyor. Yukarıya bakın nasıl yosun tutmuş. Yükseklik var. Böyle geçiliyor herhalde. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Neyse. Şöyle geçeyim. Güzel bir penceresi var. Ve bir de burası 19. yüzyılda İngilizler tarafından askeri mağaza olarak kullanılmış. Ondan sonra da kısmen harap olmuş ve şu anda Malakka'daki en çok ziyaret edilen nokta, dediğim gibi. Şöyle son kez çekiyorum. Bayağı güzel ya. 1521 yılında yapılmış bir yapı. Evet arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. Daha aslında gidilmesi gereken birkaç yer var ama bir tane cami var. Biraz uzak buraya, o yüzden gitmeyeceğim. Yüzen cami diyorlar. Daha önce şeyde gördüğümüz türden bir cami. Kuala Perlis'te gösterdim. Evet, Kuala Perlis'te gösterdim bir önceki videolarda. Malezya'ya ilk girdiğim video. Ona benzer bir cami var. Yani oraya gitmeyi düşünmüyorum. Ve bir de Morten köyü var. Meşhur bir köy. İngilizlerden kalan. O da gidilmesi gereken bir yer aslında ama bilmiyorum, ben şu anda bu videoyu burada bitireceğim. Sonrasında artık ne yaparım bilmiyorum. Güzel yani, ben Malakka'nın tarihi bir yer olduğunu biliyordum ama bu kadar da olduğunu düşünmüyordum. Çok fazla eski yapı varmış. Hani Güney Asya'daki ilk kiliseydi, Malezya'daki ilk tapınaktı, şuydu buydu derken bayağı bir yere gittik. Böyleydi, bu videonun sonuna geldik. Malakka'dan bir daha video gelmez herhalde. Evet, sanmıyorum. Zaten bir gece videosu çektim, bir önceki video. Hem girişle beraber bir gece videosunu çektim. Bir de buraya gezdiğim videoyu çektim. Böyle işte. Beğendiyseniz beğene basın. Abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz artık. Bay bay.